Burada, Mezopotamya'da toprağa düştü. Meyveler yetişti. Bolluk ve bereket vardı. Hava güzeldi. İnsan doğada çocuk gibiydi. Doğa onu korurdu. Toprak, su ve gökyüzünün canlıları birdi, kardeşti. Altın çağıydı yeryüzünün. Sonra bir insan bu ağaç benim dedi. İnsanlar arasına ayrılık girdi. Tek olan dilleri farklılaştı. Birbirlerini anlamaz oldular. Savaşlar başladı, sular kirlendi, kuraklık başladı. Yeryüzünün karanlık çağı hala devam ediyor. 20. yüzyılda bu karanlık çağ daha da derinleşti. Ama yeni bir zaman bizi bekliyor. Bilgi her yerde. Kayalar, bitkiler, su ve bütün yaşayan canlılar dünyanın kütüphanesidir. Suyun hafızası var, rüzgarın hafızası var. Yeni altın çağı getirecek olanlar, yeryüzüne kazılmış olan bu bilgiyi nasıl okuyacaklarını keşfetmiş olanlardır. Buyurun. Merhaba, iyi günler. İyi günler. 1981 yıla ilgili gazete arşivlerini nerede bulabilirim? Bir de arkeoloji arşivlerinizde var mı? Tam olarak ne arıyorsunuz? Urfa ve etrafında yapılmış o dönemlerde kazılarla ilgili yazılı belgeler arıyorum. Aslında tam olarak bir arkeoloğun yaptığı kazılarla ilgileniyorum. Kim? Enki Tamay. Gazete arşiviyle ilgili 13. bölümde bulabilirsiniz. Arkeoloji ile ilgili arşivi de onun arkasında bölümde bulabilirsiniz. Lütfen gitmeden burayı doldurur musunuz? İsim, telefon. Tabii. Sümer arşivinizde var mı? Bizde yok. Yeni açılacak olan kütüphanemizde ayrıntılı bir şekilde bulabilirsiniz. Peki. Teşekkürler. Merhaba. Kütüphaneden Mehmet. Enki Tamay ile ilgili bilgi almak isteyen birisi burada. Sizin aradığınız şahıs olabilir.
Mardin, Buyurun benim. bende sana ait bir şey var. Kimsiniz? Babam sana vermem için bana bir şey bıraktı. Kiminle Bir görüşüyorum? saat içinde Harran'da buluşalım. Kimsiniz? Alo. Abi ne haber? İyidir abi. Bir şey diyeceğim. Bu gönderdiğin şey nereden geldi? Abi bir şekilde Mardin'e ulaşmış. Babasından. Ha, Enkitamay'dan. Hiç kimseye göstermedin değil mi? Tabii ki de göstermedim. O yüzden çözmem biraz zaman alacak. Gel. Böyle bir tabletin varlığından hiçbir yerde bahsedilmiyor. Bununla ilgili hiçbir bilgiye ulaşamadım. Ama tabletin şekli dikkatimi çekti. Tablet beşgen ve ben de bunu araştırdım. Şöyle bir hikaye var. 12 tane zümrüt tablet var. Farklı dillerde yazılmış. Bunların var olduğu iddia ediliyor ama bugüne kadar kimse bulamamış. Rivayete göre bu tabletler 12 tane farklı şamana aitmiş. Ama sıkı dur, onların tabletleri değil, tabletlerin şamanları bulduğuna inanılıyor. Hadi ya. Ama bu gerçekse çok büyük bir keşif. İnşallah iyi olur. Mardin. Benim adım Francesco Tardelli. Çok memnun oldum. Ali Bey. Hoş geldin. Merhaba. Allah'a ısmarladık. Sağ olun. Lütfen oturun. E Italiano? Evet. Ama 30 senedir buradayım. Bu buluşma benim için biraz tuhaf. Yani beni aramanız, ismimi bilmeniz. Telefon numaramı nereden buldunuz? Sizi bu şekilde çağırdığım için özür dilerim. Ama sizi 30 senedir bekliyorum. Beni İstanbul'a neden bulmadınız? Hayır. Sizi buraya gelmeniz lazım. Babanız böyle söylemişti. En son ne zaman görüştünüz? 30 sene önce. Ama bu önemli olan değil. Nedir önemli olan? Senin babam bana bir şey bıraktı. Senin için. Adesso andiamo a conoscere gli amici di tuo padre. Poi parliamo. Vieni. Arkadaşlar, Enkidinoğlu ile tanışın. Mehmet Karakuş. Tamam. Mehmet Gökhan. Merhaba. Merhaba.
Vedi, tuo padre era molto amato, ha aiutato moltissimo la gente del villaggio, i contadini. 30 anni fa ci fu una siccità terribile e l'hanno superata solo grazie a tuo padre. Purtroppo la siccità c'è ancora e il riscaldamento globale mi fa prevedere che ci saranno tempi duri per i contadini qui. Scusami. Nasılsınız? Çok iyi. Benim. İyiyim, sağ olun. Tamam. Biz sonra görüşürüz, tamam mı? Sağ ol. Andiamo dentro. İyi günler. Martin, tuo padre era a conoscenza dell'importanza di Göbekli Tepe. Lui sapeva, 10 anni prima che venissero cominciati gli scavi, che qui avremmo fatto la più importante scoperta archeologica. I test alla radiocarbonio ci hanno dato un'età di 12.000-13.000 anni. Considera che Stonehenge è vecchio 5.000 anni. 7.000 anni prima delle piramidi gli uomini erano stati in grado di costruire questo. Sì, questo lo so. È così antico che potrebbe essere l'Eden delle Sacre Scritture. Un paradiso verdeggiante, rigoglioso. So che è difficile immaginarlo vedendolo così arido adesso. Ho letto anche molto sulle diverse teorie. L'unica certezza che abbiamo noi archeologi, l'unica su cui è che non c'è insediamento, si tratta di un tempio, un luogo dove i nostri felici antenati potevano coltivare l'arte e il culto, prima che il trauma dell'agricoltura rovinasse il loro stile di vita e questo paradiso. A me piace pensare che queste pietre vecchie di 12.000 anni siano lì a raccontarci, ad avvisarci del pericolo che corriamo, perché sono esattamente nello stesso punto dove abbiamo distrutto il primo Eden. Tuo padre aveva questa idea e noi da allora abbiamo passato il tempo a riscrivere la storia. Ma se lui sapeva, perché non è rimasto? Perché non è stato il primo a scavare? Enki aveva conoscenza di un disegno più grande. Per questo dovette andarsene. Aveva fatto una scoperta. Non mi volle dire di che cosa si trattasse. Anzi, mi disse che se io lo avessi saputo, la mia vita sarebbe stata in pericolo. Mi disse di conservare questo. Martin, lui sapeva che tu saresti venuto. Sapeva che questo ti appartiene e sapeva che solo tu ci puoi giocare. Giocare? Disse proprio giocare. Ma se non ci fossimo mai incontrati? Una cosa, forse la cosa più affascinante che Enki mi ha insegnato è che non siamo noi a trovare le cose, sono le cose a trovare noi. Non credo l'abbia trovato qui, però sapeva che apparteneva a Göbekli